Saat gece yarısını çoktan geçmişti ve Viyana garının ıssız platformunda tek bir yolcu duruyordu. Sırtında eski bir deri çanta. Gözlerinde uykusuzluktan çok daha derin bir yorgunluk taşıyan genç bir kadın. Adı Elsa Brandt'tı ve bindiği tren. Hiçbir zaman varış saatine tam olarak ulaşmayan efsanevi, gece kartalı idi. Elsa, bileti kontrol memuruna uzatırken elinin hafifçe titrediğini fark etti. Bu titreme soğuktan değildi. 10 yıl önce bu trenle, aynı hatta, babasıyla birlikte yolculuk etmiş ve o yolculuktan sonra babasını bir daha hiç görmemişti. Şimdi, aynı vagon numarasına, aynı kompartımana dönmüş bulunuyordu. Bu kez tek başına, bir mektubun peşinde. Mektup, 3 gün önce postayla gelmişti. Zarfın üzerinde ne bir isim, ne de bir adres vardı. Yalnızca kırmızı mürekkeple çizilmiş küçük bir kartal figürü bulunuyordu. İçindeki tek cümle ise Elsa'nın kanını dondurmuştu. Babanın gerçekten öldüğünü sanıyorsan, gece kartalına bin ve 6. kompartımanı bul. Tren, demir tekerleklerinin altında yükselen buğular arasında yavaşça harekete geçti. Elsa, dar koridorda ilerlerken vagonların eski cilasından yayılan o tanıdık kokuyu içine çekti. Duvarlardaki pirinç aplikler, sarı ışıklarıyla titreşerek gölgeler oluşturuyordu. 6. kompartımana ulaştığında kapının aralık olduğunu gördü. İçeride, penceredeki soluk ışığın altında oturan yaşlı bir adam vardı. Üzerinde koyu gri bir palto, elinde ise deri kaplı eski bir defter tutuyordu. Adam, Elsa'yı görünce şaşırmadı, sanki onu bekliyormuş gibi başını hafifçe eğerek selam verdi. "Beni tanımıyorsun," dedi adam, sesi kalın ve yavaştı. "Ama ben seni çok iyi tanıyorum, Elsa Brandt." Tırnak işareti. Elsa, kapıyı arkasından kapattı ve karşısındaki koltuğa oturdu. "Sen kimsin? Ve bu mektubu neden gönderdin?" Adam, defterini masanın üzerine bıraktı. "Adım Anton Vogel. Babanla birlikte çalıştım, uzun yıllar önce, savaş bitmeden hemen sonra. O zamanlar bu trende taşınan şeyin ne kadar tehlikeli olduğunu bilmiyorduk." "Neyden bahsediyorsun?" Elsa'nın sesi sertleşmişti. "Babam bir demiryolu mühendisiydi. Basit bir kaza sonucu öldü, ben 12 yaşındayken." Anton, başını yavaşça salladı. Ama gözlerindeki ifade Elsa'nın söylediklerine katılmadığını gösteriyordu. "Kaza değildi, Elsa. Baban, bu trenin altındaki gizli bölmede saklanan bir şeyi keşfetti ve bu keşif onun ölümüne sebep oldu." Tren, o sırada karanlık bir tünele girdi ve kompartıman birkaç saniyeliğine zifiri karanlığa gömüldü. Elsa'nın kalbi göğsünde şiddetle çarpmaya başlamıştı. Işıklar geri geldiğinde, Anton'un elinde küçük, paslanmış bir anahtar duruyordu. "Bu anahtar," dedi Anton, 3. vagonun altındaki bagaj bölmesine açılıyor. "Baban, ölmeden önce bana bu anahtarı emanet etti ve dedi ki, eğer bir gün bir kızı bu trene binerse, ona bu anahtarı vermemi istedi." Elsa, anahtarı eline aldı. Soğuk metal, avucunun içinde ağırlaşmış gibi hissettirdi. "Neden şimdi? Neden 10 yıl bekledin?" "Çünkü seni bulmam 10 yıl sürdü," dedi Anton sakin bir sesle. "Ve çünkü bu treni her sene aynı ayda, aynı güzergahta işletmeye devam eden şirketin, bu bölmenin varlığından haberdar olduğunu düşünüyorum. Onlar da senin gibi bu anahtarın peşindeydi." Bu sözler üzerine kompartımanın kapısı hızla açıldı ve içeri, siyah üniformalı bir tren görevlisi girdi. Adamın yüzü sert, gözleri ise soğuktu. "Bilet kontrolü," dedi, ama sesindeki tonlama bu sözlerin gerçek amacını gizlemiyordu. Anton, hızla ayağa kalktı ve Elsa'ya fısıldadı, "Koridorun sonuna git, 3. vagona. Ben seni oyalayacağım." Elsa, tereddüt etmeden kompartımandan çıktı ve dar koridorda hızla ilerlemeye başladı. Arkasında, Anton'un görevliyle tartıştığını duyabiliyordu, ama kelimeleri seçemiyordu. Trenin sallantısı, ayaklarının altında sürekli değişen bir zemin yaratıyordu. 3. vagona ulaştığında, bagaj bölmesinin girişini bulmak için birkaç dakika harcadı. Nihayet, yerdeki küçük bir kapağın altında, anahtarın uyduğu bir kilit gördü. Kapağı açtığında, dar bir merdiven aşağıya, trenin gövdesinin altına doğru iniyordu. Elsa, elindeki cep fenerini yaktı ve merdivenden aşağı indi. Alttaki dar bölme, tozlu ve nemliydi. Duvarlarda eski demiryolu haritaları ve sararmış belgeler asılıydı. Odanın ortasında, metal bir sandık duruyordu. Sandığı açtığında, içinde babasının el yazısıyla doldurulmuş bir günlük buldu.
Sayfaları hızla çevirerek okumaya başladı. Babası, günlüğünde bu trenin, savaş yıllarında gizli belgeleri ve değerli eşyaları bir ülkeden diğerine taşımak için kullanıldığını anlatıyordu. Ancak bu belgelerin arasında, hiçbir zaman açığa çıkarılmamış bir sır da vardı. Trenin asıl sahibi olan şirketin, bu gizli taşımacılıktan büyük servetler kazandığı ve bu serveti gizlemek için pek çok kişiyi susturduğu yazıyordu. Babası, bu gerçeği ortaya çıkarmaya çalıştığı için susturulmuştu, kaza süsü verilen bir olayla. Elsa, günlüğü göğsüne bastırdı ve gözyaşlarını tutamadı. 10 yıldır taşıdığı belirsizlik, şimdi acı bir gerçekliğe dönüşmüştü. Ama bu gerçeklik ona aynı zamanda bir amaç da veriyordu. Merdivenden yukarı çıktığında, koridorda Anton'u bekler buldu, yüzünde derin bir endişe vardı. "Görevli gitti," dedi Anton, "ama bu sadece başlangıç. Şirket, senin bu treni bindiğini biliyor artık. İstasyona vardığımızda seni bekliyor olabilirler. O zaman istasyona varmadan bir şey yapmalıyız," dedi Elsa, sesi artık kararlıydı. "Bu günlüğü, bu belgeleri kopyalayıp güvenilir birine ulaştırmalıyız. Gazeteye ya da mahkemeye." Anton, başını salladı ve cebinden küçük bir fotoğraf makinesi çıkardı. "Bunun için hazırlıklıydım. Babam gibi ben de bugünü bekliyordum." İkisi, kalan saatlerini kompartımanda geçirerek günlüğün her sayfasını fotoğrafladılar. Dışarıda, karanlık Avrupa kırsalı hızla akıp geçiyordu. Küçük köy ışıkları, uzaktaki dağ silüetleri ve zaman zaman başka bir trenin ışıkları karşı yönden parlayıp kayboluyordu. Sabaha karşı, tren yavaşlamaya başladığında, Elsa pencereden dışarı baktı ve platformda bekleyen birkaç karanlık figür gördü. Anton da onları fark etmişti. "Buradan inmemeliyiz," dedi Anton alçak sesle. "Bir sonraki durakta, tren yavaşladığı anda atlayacağız. Bu istasyonda bizi bekliyorlar." Tren, büyük istasyona yaklaşırken hızını kesmeye başladı. Ama henüz tam olarak durmamıştı. Anton, kompartıman kapısını açtı ve koridorun sonundaki acil çıkışa doğru yürüdü. Elsa, günlüğü ve fotoğraf makinesini sıkıca çantasına yerleştirmiş, onu takip ediyordu. Trenin hızı saatte 20 kilometreye düştüğünde, Anton kapıyı açtı ve dışarıdaki çakıl taşlı yamaca atladı. Elsa da onun ardından atladı, düşerken omzunu sertçe yere çarptı ama hemen ayağa kalkmayı başardı. Uzaktan, trenin platforma girdiğini ve orada bekleyen figürlerin telaşla trene bindiğini gördüler. Kendilerini bulamayacaklardı, en azından şimdilik. Anton ve Elsa, şafak sökerken yakındaki küçük bir kasabaya doğru yürümeye başladılar. Yol boyunca Anton, Elsa'ya babasının gençlik yıllarından, ikisinin nasıl tanıştığından ve bu tehlikeli sırrı birlikte keşfettikleri günlerden bahsetti. Elsa, dinledikçe babasını daha iyi tanıdığını hissediyordu. Sanki 10 yıl sonra, kayıp bir parçasını yeniden bulmuştu. Kasabaya vardıklarında, küçük bir postaneden fotoğrafladıkları belgeleri güvendikleri bir gazeteciye gönderdiler. Ardından, yorgun ama kararlı bir şekilde, bir sonraki adımlarını planlamaya başladılar. Gerçeği tüm dünyaya duyurmak için. Aylar sonra, Gece Kartalı, skandalı Avrupa basınında geniş yer buldu. Şirketin geçmişteki karanlık işleri açığa çıktı, sorumlular yargı önüne çıkarıldı. Elsa'nın babasının adı, artık bir kaza kurbanı olarak değil, gerçeği arayan bir kahraman olarak anılıyordu. Elsa, bir yıl sonra, aynı gece treninde, ama bu kez farklı bir amaçla yeniden yolculuğa çıktı. Elinde bu kez bir mektup değil, babasının anısına adanmış küçük bir çiçek buketi vardı. Tren, karanlık Avrupa kırsalında ilerlerken, Elsa kompartımanın penceresinden dışarı baktı ve içinde uzun zamandır hissetmediği bir huzur duydu. Çünkü artık biliyordu ki, bazı yolculuklar sadece bir yerden başka bir yere gitmek için değil, geçmişle barışmak için yapılırdı. Ve gece treni, onu tam da bu barışa taşımıştı. Elsa, çiçek buketini kompartımanın küçük masasına bıraktı ve gözlerini kapatarak trenin ritmik sesine kulak verdi. Tekerleklerin raylara çarpma sesi, sanki geçmişin bir ninnisi gibi kulaklarında yankılanıyordu. Tam o sırada kompartıman kapısı hafifçe vuruldu. Kapıyı açtığında karşısında, gri saçlı, güler yüzlü bir kadın gördü. Kadın, elinde bir bardak sıcak çay tutuyordu. "Affedersiniz," dedi kadın. "Sizi rahatsız etmek istemem ama trendeki yeni görevli bendim ve isminizi gördüğümde durup selam vermek istedim. Ben Margaret Kessler."
Anton Bey'in eski bir dostuyum. Elsa şaşkınlıkla kadını içeri davet etti. Margaret'e, koltuğa oturur oturmaz anlatmaya başladı. Anton, skandal patlak verdikten sonra kendini güvende hissetmemiş ve bir süreliğine İsviçre'ye, dağlardaki küçük bir kasabaya yerleşmişti. Ama oradan Elsa'ya sık sık mektup yazıyor, onun nasıl olduğunu soruyordu. "Bana sizi bulursam bir şey vermemi tembihledi," dedi Margaret'e ve çantasından küçük, kadife kaplı bir kutu çıkardı. Kutuyu açtığında içinde, gümüşten yapılmış küçük bir kartal biblosu vardı. Tıpkı o gizemli mektubun üzerindeki kırmızı kartal figürüne benziyordu. "Bu, babanızın size bırakmak istediği son hediyeydi," diye açıkladı Margaret'e. Anton, doğru zaman gelene kadar saklamıştı. Elsa, bibloyu avucunun içine aldı. Metalin soğukluğu, bu kez ona korku değil, bir tür teselli veriyordu. Gözlerinde biriken yaşları silerken, penceredeki manzaraya baktı. Güneş, dağların ardından yükseliyor, kırsalı altın rengi bir ışıkla kaplıyordu. "Baban," diye devam etti Margaret'e yumuşak bir sesle, "sizin güçlü, cesur bir kadın olacağınızı her zaman biliyordu. Sadece bunu görebilecek kadar yaşayamadı." Tren, küçük bir dağ istasyonuna yaklaşırken yavaşlamaya başladı. Elsa, pencereden dışarı baktığında, uzaktaki bir tepede duran yaşlı bir adamın silüetini fark etti. Elinde bastonu, başında eski bir şapkayla, tren geçerken elini sallıyordu. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Bu, Anton'du. Tren istasyonda tam olarak durmadı, sadece yavaşça geçti. Ama bu kısacık an, Elsa için yeterliydi. Elini camdan dışarı uzattı ve karşılık olarak salladı. Anton'un yüzündeki gülümseme, uzaktan bile net bir şekilde görülebiliyordu. Margaret'e, Elsa'nın yanında ayağa kalktı. "Anton, artık şehirlere dönmüyor. Ama her ay, bu tren buradan geçerken tepede bekliyor. Sizi görmek umuduyla." Elsa, gözyaşları arasında gülümsedi. "Bir dahaki sefere," dedi kararlı bir sesle, "burada ineceğim." Tren, dağ manzarasını arkasında bırakarak yoluna devam ederken, Elsa kartal bibloyu boynuna astığı zincire taktı ve göğsüne yaslandı. Artık babasının hikayesi, karanlık bir sırdan ibaret değildi. Cesaretin, sevginin ve asla vazgeçmemenin bir mirasıydı. Vagonun penceresinden içeri süzülen sabah ışığı, Elsa'nın yüzünü aydınlatırken, tren yeni bir güne, yeni bir başlangıca doğru ilerliyordu. Ve o an, Elsa Brandt için gece treni artık bir korku hikayesi değil, bir dönüşümün simgesi haline gelmişti.